Evet, Kyoto'ya geldik. Şimdi sabah uyandık ve Kyoto'da en önemli noktalardan bir tanesi olan bu Bamboo Forest'e geldik. Arashiyama Bamboo Forest. Merkezden ufak bir metro yolculuğuyla yaklaşık 30 dakika falan sürüyor. Buraya geldik. Şimdi buraya eğer ki güzel fotoğraflar vesaire çekilmek istiyorsanız, biraz daha dinginliğini yaşamak istiyorsanız sabah erken saatte gelmeniz gerekiyor. Çok turistik bir bölge, çok kalabalık. Ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Sabah erken saatlerde de gelenlerde de yine bir kalabalık olduğu söyleniyor bu arada. Giriş ücretsiz. Şimdi Bamboo Forest'ten çok kısaca bir bahsedeyim. Hani bu Japonya'da ünlü noktalardan bir tanesi ve o kadar sık bir orman ki bambuların birbirlerine rüzgarda oluşturan sesleri falan insanlara huzur verdiği söyleniyor ki gerçekten öyle. Bizim şansımızda içeride bir de böyle bir müzik yapan bir abi vardı. O da böyle ayrı bir huzur katmadı mı Hüseyin Evet, Bey? evet. Gerçekten Güzeldi. çok iyiydi. Yani kalabalığız şu anda ama yine de böyle insanlar çok sesli değil vesaire. Şimdi bir de burada birkaç tane böyle gezilmesi nokta var. Bir tane neydi? Temple var. Oraya geçeceğiz şimdi. Ondan sonra bir de tarihi bir köprü var. Oraya geçeceğiz. Bir de Oralarda... Kimono Ormanı var. Kimono Forest diye bir şey var. Ne olduğunu merak ediyorum. Evet, Oraya bakacağım. şimdi oralara geçeceğiz. Biz oralara geçerken sizler abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Varsa bir fikriniz, yorum yazabilirsiniz. Bunlardan mutlu oluruz. Hüseyin Bey tek tek cevaplıyor bunları. Evet. O zaman komple Kyoto gezisi başlasın. Evet. Aşağı Yarımada'daki diğer görülecek yerli listelerinde bulunan bir yer vardı. Kimono Forest. Fotoğrafları falan çok havalı, çok güzel gözüküyordu. Ben de çok heves etmiştim buraya geldiğim zaman. Hatta böyle ben bir orman, bambu ormanı için zannediyordum ama tren istasyonuymuş. Bunlarmış. Kimono Forest var, Forest var. Bunlarmış ve hani böyle fotoğrafları koydum zaten, siz görüyorsunuz şu anda o internetteki fotoğraf çok havalı bir yerdi, böyle çok güzeldi ama işte bazen fotoğraf oyunları böyle olabiliyor. Kyoto'da Altın Tapınağa giderken yol üstünde bir tane daha Shinto Tapınağı var. Buranın adı da Kitano Tapınağı. Buranın koruyucu hayvanı inek olduğuna inanılıyor. Bir önceki videolarda Osaka'da vesaire anlatmıştık. Her böyle tapınağın farklı bir koruyucu hayvanı olabiliyor. İşte aslan, inek, tavşan vesaire. Buranınki inekmiş. Burası kapılarıyla ünlü. 2 tane ünlü kapısı var. Yani yol üstünde bulunuyor zaten. Her türlü Altın Tapınağa gideceksiniz. Geçerken buradan da bir ziyarette bulunup. Aslında bu arada böyle şöyle bir önemi var buranın aynı zamanda. 10. yüzyıldan beri ayakta olan bir tapınak ve bahar festivallerini burada düzenliyorlarmış. Yani baharın geliş festivallerini de burada düzenliyorlar. Bahçede bu arada kiraz ağaçları var. O yüzden de baharda geldiğinizde zaten sakuraları görebilirsiniz buradan. Yani siz baharda geliyorsanız kesin gelin. Bir de sesi şu anda çok güzel. Kinkaji'ye geldik. Kinkaji, Kyoto'nun en önemli Zen Budist tapınaklarından bir tanesi. Altın tapınak olarak da geçiyor. Dışarısı komple altın kaplamayla çevrili. En üstünde de bir tane simgesi var. Burası bir Zen Budist tapınağı. Geldiğiniz zaman tabii ki de mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Önemli özelliklerinden bir tanesi de bahçesi. İnanılmaz güzel bir bahçesi var. Ne diyorsun? Yani bu Zen bahçesi denen şey oluyor diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel.
Hani ben şu anda burada dolaşınca şunu fark ettim. Eğer buraya gelme imkanınız yoksa bile Türkiye'de şeyler, Japon bahçeleri var. Japon kültür derneklerine falan. Hani muhtemelen sizin şehrinizde de vardır. Bence en azından benzeri bile olsa oraya bir gitmenizi öneririm. Çok farklı bir his. Zaten rahipler bu bahçelerde işte meditasyon yapıyorlar, doğayla iç içe bir bütün halinde, o arınma var vesaire. O nedenle böyle güzel bir bahçeye sahipler. Kuş cıvıltıları, bak hala geliyor böyle arkadan. Evet, evet. Geliyor mu kameraya bilmiyorum da gerçekten inanılmaz böyle rahatlatıcı bir bahçeye sahip. Yani tapınaktan ziyade ben bahçeyi daha çok beğendim. Tapınakta çok yani benim de ilgimi tapınak çok fazla çeken bir noktası yoktu tapınağın hani. Çünkü Senin ilgini Kobra Murat'tan dolayı çekmiş evet, biraz. bana nedense altını görünce o altın kaplamayı Kobra Murat geldi sürekli aklıma. Kalite, marka. Yine de bir bütün olarak baktığında gözü çok tabii. yormuyor. Gerçekten güzel yapılmış bir tapınak. İçeriye girmek tabii ki yasak. Dışarıdan bakabiliyorsunuz sadece. Neden altın diyecek olursak da altın burada hem saflığı, zenginliği hem de bu Budist öğretilerinin temizliğini vesaireyi anlatıyor. Bu şekilde özetleyebiliriz herhalde. Yani ne kadar ücreti? 500 yen. 500 Kişi yen. başı 500 yen ücreti var. Hani geldiğiniz zaman kesinlikle gelinmeli. 500 yen ücreti var. Bir de şöyle kocaman bir bileti var. Zaten Bakar kağıdın mısın? kendisi 150 yene tutuyor öyle söyleyeyim. Bakar mısın? Ben genelde saklıyorum bunları. Bu birazcık zor olacak. Hadi o zaman. Şimdi Kyoto'da bir tane saat markası var. Micro branding denen markalardan bir tanesi Puer adında. Son zamanlarda inanılmaz popülerleşti ama böyle bir senede falan inanılmaz popülerleşti. Kendileri el yapımı saatleri var. İçindeki mekanizma başka bir saat mekanizması. Hani saatle ilgili olanların belki dikkatini çeker. Buraya da konumları bırakıyorum. Bir gelin en azından saatle ilgiliyseniz merakınız varsa bakın belki de birisine hediye almak istersiniz. Burada Shinyo Street diye bir cadde var. Tam Nishiki Market'in hemen paralelinde kalıyor. Ve böyle nasıl tarif edeyim? Bizdeki Nişantaşı gibi bir yer. Böyle bütün lüks mağazalar vesaire burada. Fiyat o konusunda da avantajlı olduğunu gördük. Birkaç yere baktık. Alışveriş yapmak isterseniz bu caddeyi böyle boydan boya gider gelebilirsiniz. Çünkü aradığınız bütün markalar, iyi kötü bütün markalar hepsi burada. Hatta biz şu anda Patagonya diye bir markanın yanındayız. Burası outdoorcular bilir. Türkiye'de olmayan bir marka. Belki yarın biz de bir buraya uğrarız ama arkamda Rolex var. Hesap edin öyle işte bir yerdeyiz. Ben Japon zannediyorum. Kafayı kaldırınca fark ettim. Türk müymüş? Amerikalı diyelim. Türk değildir de. Enteresan. Şimdi Kamagowa Nehri'nin yanındayız. Köprüyle üzerinden geçiyoruz. Şimdi bu nehrin böyle etrafında insanlar oturuyor, koşuyor. Burası ne biliyor musun tam olarak? Şimdi anime izleyen insanlar bilecektir, anlayacaktır. Karakterimiz böyle bir şey inatlaştığı zaman, böyle ağlamalık olduğu zaman ya da güçlenme kararı aldığı zaman yürüdüğü yerler hep böyle nehrin etrafı oluyor. Tam olarak aynısı. Gene böyle insanlar köşede oturuyor. Bazı insanlar koşuyor. Öyle bir yer. Shirakawa kanala geldik. Burasını özellikle Sakura döneminde bir şekilde buraya gelme ihtimali olan arkadaşlar için söylüyorum. Burası Kyoto bölgesinde Sakura'yı en güzel izleyebileceğiniz, en güzel deneyimleyebileceğiniz caddenin adı. Boydan boya böyle sakuralar dökülüyor ve yolda böyle yağmurla vesaire falan inanılmaz güzel bir manzarası oluyormuş. Hani Japonların en romantik dedikleri, Sakura dönemindeki en romantik dedikleri yerlerden bir tanesi. Kesinlikle buraya uğrayın o yüzden.
Kyoto'nun merkezinde yer alan Shiyasaka Mabedi'ne geldik. Tapınağına geldik. Burası bir Shinto tapınağı ve koruyucu hayvanı buranın da aslan. Burada şöyle bir özellik var. 800'lü yıllarda çok büyük bir salgın oluyor. Salgın bittikten sonra burada büyük bir kutlama yapılıyor ve ondan sonrasında da burası bu bir gelenek haline geliyor ve her Temmuz ayında çok büyük bir festival olarak kutlanıyor. Özellikle burayı akşam saatlerinde ziyaret edin diyorlar. Çünkü içeride böyle fenerle aydınlatmalar falan var. Biz o yüzden akşam ziyarete geldik. Geldiğiniz zaman zaten şehir merkezinde yer alıyor. Uğramayı unutmayın. Ninenzaki'ye geldik. Burası Kyoto'da bulunan eski Japon mahallesi. Eski derken bayağı 14. 15. yüzyıldan kalma bir mahalle. Hazırda da hala hayat devam ediyor. Burayı şeye benzetebilirsiniz. Seul'de gittiğimiz o eski Seul mahallesi. Oraya benzetebilirsiniz ama hem daha eskisi hem de daha iyi korunmuşu diyebiliriz. Biraz da tabii tarz olarak fark var. Sadece kıyaslamak için söyledim. Hatta burada şu anda bir tane az önce yer var şurada Güldeniz'in arkasında. Şimdi görüntünün üzerinde göreceksiniz. 1500'lü yıllardan beri varlığını devam ettiren bir yer. Burası turistik bir yer. Burada alışveriş yapabileceğiniz, yemek yiyeceğiniz vesaire falan yerler var. Eğer imkan dahilindeyse bizim geldiğimiz gibi akşam saat 9-10 civarında gelebilirsiniz. Sadece görmek için geliyorsanız buraya. Çünkü çok sessiz ve sakin oluyor. Buraya gelirken Hakonji'nin önünden geçiyorsunuz. Kendisi bir Budist tapınağı. Aslında 6. yüzyıldan kalma bir yapı. Normalde çok büyük bir yapıymış ama şu an sadece kulesi kalmış. 5 katlı bir kule. Çok güzel fotoğraf vesaire çekilebilen bir yer. Öyle bir turistik cazibesi olan bir yer. Oranın da etrafında gündüz saatlerinde çok fazla bir tezgah falan konuluyormuş. Valla burası güzel ama normalde çok kalabalık olan bir yer. Sakin saatlerini tutturursanız keyif alabilirsiniz. Biz mesela şu an çok keyif alıyoruz. Saat şu anda 9.30-10 civarında. Hani bu saatleri önerebiliriz. Bugünü kapatıyoruz o zaman. Yarın görüşmek üzere. Ve beklenen an Fushimi Inari Tapınağı'na geldik. Burası Japonya dediğinizde en çok gördüğümüz görsellerden bir tanesi. Ülkenin ve Kyoto'nun en büyük, en önemli, en ünlü Shinto Tapınağı. Başka eni var mı? Yok. Bütün enleri saydım. Belki bazı enleri 2 defa söylemiş olabilirim. Emin Olabilir. değilim. Burası milattan sonra 700'lü yıllarda kurulmuş. O günden bugüne kadar varlığını sürdürüyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu tori geçitleri olarak adlandırılıyor. Binlerce bu kırmızı şu gördüğünüz şeylerden var. Bunlara tori deniyor. Bir de burada yazılar görüyorsunuz. Bu yazılar bağış yapan şirketlerin ve şahısların isimleri yazılıyormuş. O yüzden bu sadece dini bir sembol değil, aynı zamanda bir ekonomik de yani Ekonomik gücün göstergesi diyebiliriz bence ya da bereketi. Yani evet, bunu yapanlar tabii ki de bir sağlık, bereket vesaire için yapıyorlar. Öyle bir anlamı varmış aslında. Sadece dini olarak algılamamamız gerekiyor. Onun dışında buranın koruyucuları olarak buradaki hani sembolümüzde tilkiler. Yani bütün bu alanların üzerinde tilkileri, tilki heykellerini vesaire görebilirsiniz. Tilkilerin ağzında bazılarında işte buğday başakları var, bazılarında başka bir şeyler var. Onların hepsinin ayrı bir anlamı var. Geldiğiniz zaman bir araştırırsanız hani daha anlamlı gezebilirsiniz. Bu arada burası o kadar büyük ki aşağıdan yukarıya kadar bütün alanı dönmek toplam 4 saat falan sürebiliyor. Biz bayağı bir yukarıya kadar çıktık. Hala da devam ediyor. Daha fazla artık çıkamayacağız galiba. Her seferinde geldik diyorum. Başka bir şimdi buradasınız tabelası görüyorum. Sanki hiç çıkmamışım, geriye gitmişim gibi hissediyorum. Ya bir de 4 saat de gerçekten çok uzun ya. Ve hani düz bir yerde gitmiyorsunuz. Böyle bir dağda dolanıyorsunuz. Merdiven çıkıyorsunuz. İşte biraz düzeliyor. Aşağı iniyorsunuz. Tekrar yukarı çıkıyorsunuz. Çıkarken aralarda böyle ufak ufak yine o alanlar var. Tilkiler vesaire. Ufak böyle tapınma alanları olarak düşünebilirsiniz oraları da. Böyle burası bu arada inanılmaz kalabalık bir yer. Her saatin inanılmaz kalabalık. Biz saat 7.30'da çıktık, buraya geldik.
Ona rağmen şu an kalabalık ki biz sakin bir yer bulabilmek için belki 1 saattir yukarı çıkıyoruz. Hani siz böyle öğle saatlerinde falan gelirseniz nasıl bir kalabalık olacağını yorumlardan falan bakabilirsiniz. Yani mümkün mertebe olabilecek en erken saatte uyanıp buraya gelin. Bir de şunu söyleyeyim, hani yılın tabii ki farklı zamanlarında farklı kalabalıklar oluyor ama buranın en popüler zamanı, o da dini açıdan geldikleri için yılın ilk zamanları oluyormuş. Hani bir ritüel var burada, o da ayrı bir kalabalıklık yaratabilir. Bir de en önemli notlardan bir tanesi yazın gelmeye çıkamazsınız. Yazın gerçi serinlik de olur mu acaba ya? Ya şuraya gelene kadar serinlik olmayacaktır. Biz şu an dediğim gibi bayağı 45 dakikalık 1 saatlik falan mesafedeyiz. Buraya gelene kadar serinlik olmayacaktır. Alt taraflarda da dayanamazsınız. Bayılırsınız valla. Ama tabii ki de buraya gelmezsen olmaz. Burası Japonya deyince hop İlk yer direkt görsel diyebilirsiniz. yani. O zaman biz şimdi tekrar buradan aşağı iniyoruz. Evet. Hadi bize Allah sabır versin. Burada ufak ufak böyle ibadet noktaları var. Her birinin yanlarında yine tilkiler var. Tilkilerin ağzında işte o söylediğimiz gibi buğday başa vesaire başka şeyler var. Böyle her biri bir loca gibi. Loca gibi de. Yani herkes kendi yerinde tapınsın. Hani locadan kastım o. Bir de buralarda bunlardan çok var. Ya normalde yol boyunca bir sürü vardı ama burada toplular bayağı büyük bir yer var. Evet, yol boyunca böyle parça parça noktalarda vardı. Burası böyle bir sınıf gibi düşün. Hepsinin ayrı bir şeyi var gibi, böyle noktası var gibi. Baksana. İşte buraya tek kişilik yani. Geliyorum buraya. Bence. Böyle. Ben burada tapınacağım, sen orada tapınacaksın. Niye senin 6 tane tilkin var, benim 2 tane? Öyle, benimkiler daha çok koruyor. Ama bak, inanılmaz huzurlu bir yer. Farkında mısın? Ağaçlar, kuş sesleri. Neyse, biz artık burada huzuru daha fazla bozmadan Gidelim yatalım. biz buradan. Bunları satın alıyorsunuz şunlardan. Sonra gelip burada üzerine dileğinizi yazıyorsunuz. Dileğinizi de Japonca yazmanız gerekiyor ama bir İngilizce rehber vermişler. İngilizce temel rehberi vermişler. Ona göre yazıyorsunuz ve buraları asıyorsunuz. Böyle olunca dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyormuş. Sen Geyik Parkı'nda geyikler tarafından mı kovalandın? Onu nasıl becerdin sen ya? Acaba cebinle oraya koymuş Ben yiyeceğim bunları. ya Akçay'da emekli dayı gibi, emekli dayı sigarası koymuş gibi koydun. Ya ne yapacağız burada? Hepsi birden eşitlikçi tarafın tuttu, tek tek bütün hepsini mi dolaşacaksın? Ver işte şuna. Ona 2 tane verdik, sen de verdin, ben de verdim. Şimdi o zaman Nara'dayız. Nara buranın en önemli parklarından bir tanesi. Yani Japonya deyince böyle hani gidilmesi gereken noktalarda Nara yer alıyor. Buranın en önemli özelliği serbestçe dolaşan bu sika geyikleri oluyor. Böyle halka çok alışkınlar zaten ve bir ritüel var burada. Sizden hani geyik bisküvilerini talep ediyorlar. Onun da işte ritüeli şöyle. Kafasını eğiyor, selam veriyor gibi bir hareket yapıyor. Siz de ona bisküvi veriyorsunuz. Siz de yapıyorsunuz. Aynısını o da yapıyor. Böyle devam ediyor. Videolar çektik zaten, koyarız şimdi oraya. Bu kadar geyiğin olmasının nedeni de Shinto inancında bu geyikler, sika geyikleri tanrıların habercisi olarak adlandırılıyormuş. Buraya böyle gelip ilkbaharda gelirseniz bu bahçe bayağı çok geniş bir alan bu arada. Sakura ağaçları var. Sonbaharda da ayrı güzel oluyor. Bu sefer de o işte kızıl, turuncu, sarı renkleri bir arada görebiliyorsunuz. Burası böyle şehirden gelmek için bir yaklaşık 40 dakika 50 dakikalık falan bir mesafede. Hani bunu bilerek hareket edin. Ama böyle çok sabah erken gelmeniz, akşam gelmeniz arasında bir fark yok. Sadece şöyle bir uyarı. Akşama doğru artık geyikler doymaya başladığı için yapmıyor. Yani bu kadar böyle
heyecanlı olmuyorlarmış. Öyle bir bilgi vardı. Biz tam öğle vaktinde buradayız bu arada. Çok büyük bir vakit ayırmak gerekmiyor bu park için ama buraya geldiğinizde ziyaret etmeniz gereken böyle bir temple falan var. Şimdi biz de o tarafa doğru geçiyoruz. Todaiji Tapınağı'na geldik. Burası bir Budist tapınağı. Dünyanın en büyük ahşap binası olarak geçiyor. Gerçekten de zaten gelirken fark ediyorsunuz, inanılmaz büyük. Ve içeride Japonya'nın en büyük bronz heykeli yer alıyor. Bir Buda heykeli var. 500 tondan fazla bir ağırlığı varmış. Ve buranın yapımı için gerçekten çok ciddi bir maliyete katlanılmış. O zamanlara göre öyle söyleniyor ki Japonya'nın bütün kaynakları burası için kullanılmış ve çok fazla insan buranın yapımında emek harcamış. GPT'ye göre 2.7 milyon kişi çalışmış buranın yapımında. Çok yani. Çok İnanılmaz çok. O bana biraz abartı gibi geldi ama bilemedim. GPT'ye yalancı mı diyorsun sen? O kadar büyük bir yapı ki içerideki Buda heykeli, sadece kafası 6.7 metre yapı ve toplamda 15 metre. İçeriye ilk girdiğinizde ana kapıda zaten o Buda heykelini görüyorsunuz. Bronzdan yapılmış demiş miydim? Ben birkaç kere de dedin çünkü de. Demediysem eklemiş olayım. Böyle birkaç tane daha heykel var. Gerçekten inanılmaz etkileyici bir yapı. Buraya geldiğinizde mutlaka uğrayın. Sadece eğer buraya girerseniz 800 yen, müze ve artı burasını yaparsanız 1200 yen ödüyorsunuz. Yani müzeyi bilmem ama buraya kesin gelin. Yani. Aa, güzel yapı. Ben gerçekten etkilendim bu arada. Evet. Hadi gidelim, şu an enseme çok güneş vurdu. Tamam. Şimdi bugün Kyoto'dan Tokyo'ya geçeceğiz. Birkaç saatlik vaktimiz var. O sırada dolaşırken elimizde valizlerimiz olmasın diye bu dolapları kilitledik. Burada 500 yen ödedik. Kredi kartıyla nakit de ödeyebiliyorsunuz. Bu IC kart zaten hepimiz kullanıyoruz. Burada kullanmak zorundasınız metro hatlarında vesaire. Onunla da ödeyebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Evet. Kyoto'yu da kapatıp artık yavaş yavaş Tokyo'ya Tokyo. doğru gidiyoruz. Yavaş değil, hızlı Gidiyoruz. akıllım. Çünkü Shinkansen'le gidiyoruz. Reklam almış gibi Reklam oldum. oldu. Shinkansen'le yaklaşık 2 saat, 2,5 saat civarında falan sürüyor. Bedeli de ne kadar sürüyordu ya? Bedeli ödenmez. Evet. Bedeli oturduğunuz yere, ayırttığınız koltuğa vesaireye göre değişiyor. Yani koltuk ayırtmazsanız ve ayırtırsanız farklı. Onu bir daha içeride kontrol ettiğimizde söyleriz. Tekrar ben Yazarsın sen ekrana buralara. koyarım ben tekrar onu. Şimdi biz bugünkü yemeğimizde bir gelenek olan Tokyo'da Shinkansen Bento denen sistemle yapacağız. Onu da siz yeme içme videosunda göreceksiniz. Beğendiyseniz videoyu bir abone olup kanala like atarsanız seviniriz. O zaman Tokyo videosunda görüşürüz.